Dicle ile Fırat arasında Mezopotamya'nın doğuşu. Dicle'nin hırçın akışı ve Fırat'ın dingin suları arasında uzanan bereketli topraklar, insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Bu topraklar, iki nehir arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya olarak anılacaktı. İklim sertti, yazlar kavurucu, kışlarsa çetin geçiyordu. Ancak bu zorlu şartlar, iki nehrin getirdiği sular sayesinde toprağı olağanüstü verimli hale getirmişti. İnsanlar bu verimli topraklara yerleşti. Dicle ve Fırat'ın öngörülemez taşkınlarına karşı sistemler geliştirmeye başladı. Burada doğayla insan arasındaki mücadele, uygarlığın ilk adımlarını atacak bir ilişkiye dönüştü. İlk tohumlar, tarım ve su yönetimi. Mezopotamya'nın ilk sakinleri, yabani buğday ve arpa tanelerini toplarken bir gün bu tohumları ekmenin mümkün olduğunu keşfettiler. Ancak nehirler bazen cömert, bazen yıkıcıydı. Taşkınların tarım alanlarını yok etmesine karşılık ilk topluluklar sulama kanalları inşa etmeye başladı. Bu sistemler sadece tarlalara su taşımaz, aynı zamanda topluluklar arasında işbirliği ve düzenin temelini atardı. Yeni kanallar tarlalarla insanları da birbirine bağladı. Mezopotamya'nın ovalarında yükselen ilk tarım toplulukları toprağın bereketini insan eliyle kontrol etmenin gururunu yaşıyordu. Toprağın zenginliği, köylerden şehirlere. Zamanla tarım bolluk getirdi. Bolluk ticareti, ticaretse yerleşik hayatı teşvik etti. İnsanlar köylerde toplanmaya başladı. Ancak bu köyler artık sıradan değildi. Mezopotamya'nın geniş ovalarında birbirine bağlanan köyler birleşti ve bir gün dünyanın ilk büyük şehri Uruk doğdu. Bu şehir insanların, fikirlerin ve yeniliklerin de buluşma noktasıydı. Surlar yükseldi, pazarlar kuruldu ve ilk tapınaklar inşa edildi. Uruk'un sokaklarında çömlekçi çarklarının dönme sesi ve pazarda yankılanan tüccarların bağırışları bu yeni yaşamın ritmini belirliyordu. Tanrılar ve insanlar, ziguratların yükselişi. Mezopotamya'nın ovalarında insanlar toprağın ve gökyüzündeki güçlerin hayatlarını şekillendirdiğine inanıyordu. Her şehrin koruyucu bir tanrısı vardı ve bu tanrılar yeryüzündeki insanlarla tapınaklar aracılığıyla iletişim kuruyordu. Ziguratlar işte bu iletişimin somut simgesiydi. Gökyüzüne yükselen bu basamaklı yapılar, tanrıların yeryüzüne inebileceği kutsal birer köprü olarak tasarlanmıştı. Tapınakların duvarlarına kazınan dualar, insanın tanrılara duyduğu minnettarlığın ve korkunun izlerini taşıyordu. Ziguratların en tepesine rahipler çıkar, tanrılara kurbanlar sunar ve yağmur, bereket ya da zafer dilerdi. İnsanlar için bu anıtlar, toplumun birlik ve düzeninin de kaynağıydı. Çarkın dönüşü, çömlekçilik ve el sanatları. Mezopotamya'nın düz ovalarında toprağın bol olduğu kadar yaratıcı fikirler de bereketliydi. İnsanlar günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çömlek yapmayı öğrenmişti. Ancak bir gün bir deha ellerini serbest bırakacak bir icat yaptı. Çömlekçi çarkı. Bu çarkın dönmesiyle tarihin akışı da hızlandı. Artık vazolar, kaseler ve sürahiler hem daha hızlı üretiliyor hem de daha zarif tasarlanıyordu. Sümerliler bu yeni teknolojiyi hem pratik eşyalar için hem de sanatı yüceltmek için kullandılar. Çömleklerin yüzeyine işlenen desenler Sümer'in hikayelerini ve mitolojisini anlatıyordu. Her yeni eser Mezopotamya kültürünün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Sümerlilerin mirası, Tunç Çağı. Milattan önce yaklaşık 3000 yılında Sümer halkı yeni bir karışım keşfetti. Bakır ve kalayın birleşiminden oluşan tunç. Bu metal hem güçlü hem de kolayca şekillendirilebiliyordu. Tunç önce aletler ve silahlar yapılmak için kullanıldı. Savaşçılar artık daha dayanıklı kılıçlarla donanmış, çiftçilerse sert toprakları kolayca işleyebilen aletlere sahipti. Ancak zamanla tunç sanatta da kullanılmaya başlandı. Tapınaklarda sergilenen tunçtan heykeller, tanrıların ihtişamını ve insan elinin yeteneğini gösteriyordu. Tunç Çağı sadece teknolojik bir devrim olmakla birlikte aynı zamanda Mezopotamya'nın estetik anlayışının geliştiği bir dönemdi. Kralların çağı, şehir devletlerinin yükselişi. Mezopotamya'da köyler büyüyerek şehir devletlerine dönüşürken her şehir kendi liderini seçti. Bu liderler halkın gözünde tanrıların yeryüzündeki temsilcileriydi. Ensi adı verilen bu krallar
tapınaklarda tanrılara adaklar sunar ve savaş meydanlarında zaferler kazanırdı. Şehir devletleri arasında rekabet hızla arttı. Lagash ve Umma gibi şehirler sınırlarını genişletmek için savaşa girişti. Bu çatışmalar tarihin ilk savaşlarının kaydedildiği dönem olarak bilinir. Ancak şehir devletleri arasındaki bu rekabet Mezopotamya'yı hem bir savaş alanı hem de yeniliklerin doğduğu bir merkez haline getirdi. Ur'un kraliyet mezarları, güç ve ihtişam. Ur şehrinde, yerin derinliklerinde gizemli ve zengin mezarlar bulunuyordu. Bu mezarlar Mezopotamya'nın krallarının ve kraliçelerinin gücünü ve ihtişamını yansıtan birer hazineydi. Altın, gümüş, lapis lazuli ve karnelyan gibi değerli taşlarla süslenmiş eserler bu hükümdarların dünya üzerindeki güçlerinin bir sembolüydü. Ancak bu hazineler yalnız değildi. Mezarlar, kurban edilen hizmetkarların ve askerlerin kalıntılarını da barındırıyordu. Kraliyet mezarları, Mezopotamya toplumundaki sadakat ve hiyerarşinin de bir göstergesiydi. Büyük imparatorluklar, Akkad ve Babilonya. Mezopotamya ovalarında şehir devletleri birbirleriyle savaşırken kuzeyde bir lider ortaya çıktı. Sargon. Akkad'ın kralı olan bu güçlü lider, yalnızca bir şehir devletini değil, tüm Sümer'i fethederek dünyanın ilk imparatorluğunu kurdu. Akkad İmparatorluğu, askeri zaferleri ve kültürel yenilikleriyle tanındı. Sargon, tüm Mezopotamya'yı birleştiren bir yönetim sistemi geliştirdi ve yeni yollar, sulama kanalları inşa ettirdi. Ancak bu imparatorluğun ömrü sınırlıydı. Akkadların ardından gelen Babil kralı Hammurabi, Sümer ve Akkad kültürlerini birleştirerek Babilonya İmparatorluğunu kurdu. Hammurabi'nin en büyük mirası, dünyanın ilk kapsamlı hukuk kodlarından biri olan Hammurabi kanunlarıydı. Adaletin tanrısı Şamaş'tan ilham aldığına inandığı bu kanunlar, Mezopotamya'da düzeni sağlamanın temel taşı oldu. Demirin gücü, Hititler ve Kasitler. Mezopotamya'nın bereketli toprakları her zaman güçlü kralların hedefi olmuştu. Milattan önce yaklaşık 1595 yılında kuzeyden gelen Hititler, demir silahları ve atlarla çekilen savaş arabalarıyla Babil'i istila etti. Ancak Hititler uzun süre kalmadı. Bu topraklar Kasitlerin ellerine geçti. Kasitler Mezopotamya'da tam 500 yıl hüküm sürdü. Bu dönemde demir savaş teknolojisinin merkezine yerleşti. Kasitler Babil kültürünü korudu ve geliştirilmesine katkı sağladı. Babilonya bu dönemde zengin bir kültür merkezi olarak varlığını sürdürdü. Asur'un gölgesi, bir imparatorluğun yükselişi ve düşüşü. Milattan önce yaklaşık 950 yılında Kuzey Mezopotamya'da bir güç doğdu. Asur. Bu imparatorluk Mısır'dan Batı Pers'e kadar uzanan toprakları kontrol ederek bölgedeki en büyük güç haline geldi. Asurlular savaşçı ruhlu oldukları kadar mühendislikte de başarılıydı. Ninova ve Aşur gibi şehirlerde devasa kütüphaneler ve görkemli saraylar inşa ettiler. Ancak bu sert yönetim halk arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattı. Milattan önce 612 yılında Babilliler ve Medler öncülüğünde başlayan isyanlar Asur şehirlerini harabeye çevirdi. Asur İmparatorluğu'nun çöküşü Mezopotamya'da yeni bir çağın başlangıcını müjdeledi. Babil'in son şafağı, Perslerin fethi. Mezopotamya'da Babilonya yeniden bir güç merkezi haline gelmişti. Ancak bu uzun sürmeyecekti. Milattan önce 539 yılında Pers kralı Büyük Kiros, Babilonya İmparatorluğunu fethetti. Kiros, Marduk'un onayını aldığını iddia ederek Babil halkının desteğini kazandı. Persler Mezopotamya kültürüne zarar vermek yerine onu kendi yönetim sistemleriyle birleştirdi. Böylece Babil'in görkemi sona erse de Mezopotamya'nın kültürel mirası yeni bir döneme taşındı. Büyük Kiros'un fethi, Mezopotamya'nın tarihteki son büyük imparatorluk döneminin kapanışıydı. Ancak bu toprakların insanlığa katkıları sonsuza dek sürecekti. Dicle ve Fırat'ın hayat verdiği topraklar, insanlığın medeniyet yolculuğunun ilk adımlarını attığı yer oldu. Bu topraklarda tarımın temelleri atıldı, şehirler yükseldi ve hukuk, yazı, sanat gibi insanlığı bugünkü haline getiren yenilikler doğdu.
Ziguratların gölgesinde dualar yükselirken çömlekçi çarkında hayatın ritmi dönüyordu. Hammurabi'nin kanunları adaletin ve düzenin temellerini oluşturdu. Akkad İmparatorluğu bir yönetim modelinin nasıl şekillendirileceğini gösterdi. Mezopotamya'nın mirası, insanlık tarihine yön veren düşüncelerle de yaşamaya devam ediyor. Bugün kullandığımız alfabelerin kökleri Sümerlerin çivi yazısına kadar uzanıyor. Matematik ve astronomi bilgimizin temelleri bu topraklarda gökyüzünü inceleyen rahiplerin hesaplarına dayanıyor. Tarımdan mühendisliğe, hukuktan sanata kadar pek çok alandaki modern ilerlemeler Mezopotamya'nın açtığı yolda ilerledi. Babil'in asma bahçeleri artık yok. Ninova'nın kütüphaneleri sessiz. Ancak Mezopotamya'nın ruhu medeniyetin dokusunda yaşamaya devam ediyor. İnsanlığın bu ilerleyiş adımları bugün hala geçmişin ışığıyla geleceği aydınlatmaya devam ediyor.